Otel odasının kasvetli sessizliğini soğuk bir namlu bozuyor. Kendi zihninden kaçamayan iki adamın varoluşun dibine yaptığı bir yolculuk bu aslında. Silahı tutan el, karşısındakinden hayatını, bütün günahlarını eksiksiz olarak kağıda dökmesini istiyor. Çünkü yazmak onlar için bir kefaret falan değil, ruhlarındaki irini boşaltmak için katlanmaları gereken mecburi bir kusma eylemi. Hakan Günday kaleminden çıkan Kinyas ve Kayra romanı 17 numaralı bu loş odada başlıyor. Yazma eylemi kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesine dönüşüyor. Karşımızda okunmak için değil, salt hayatta kalabilmek, o ağır zehri kağıda akıtmak için yazılmış satırlar duruyor. Bütün bu satırlar seni Afrika'dan Türkiye'ye uzanan şiddet dolu bir hikayenin tam merkezine çekiyor. Suçun, felsefenin ve deliliğin iç içe geçtiği o sınıra adım atıyorsun. İlk durağımız, dünyanın bütün yasak arzularının yaşandığı uyuşturucu ve silah kaçakçılığının göbeğindeki Abidjan şehri. Kinyas ve Kayra burada her türlü suça bulaşmış durumdalar. Sınırları aşan bir şiddet sarmalının içindeler. Ama onları diğer yeraltı figürlerinden ayıran çok tuhaf bir çizgi var. Cinayet işliyorlar, kan döküyorlar, yasaları çiğniyorlar. Ancak bunları maddi bir çıkar uğruna yapmıyorlar. Sadece evrensel değerleri yok sayarak kişisel meraklarını gidermek istiyorlar. Şiddet, onlar için bir amaca giden yol olmaktan çıkıp kendi başına felsefi bir deneye dönüşüyor. İki karakterin zihin yapılarına daha yakından baktığımızda aslında tek bir hastalıklı bilincin iki farklı yüzünü görüyoruz. Kinyas, varlığını tamamen öfke ve mutsuzlukla tanımlayan taraf. Uykuya yeminli bir düşman. Bir insanın uykudan bu derece nefret etmesinin ardındaki mantığı anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Uyku en temel biyolojik ihtiyacımız. Neden bedenin bu doğal akışıyla sürekli bir savaş halinde olmak istesin ki? Kinyas için uyku bir dinlenme anı değil, bilincin kontrolünü kaybetmesi anlamına geliyor. Bedenini uykunun yönetim merkezi olarak gördüğü beyniyle sürekli bir çatışma halinde tutuyor. Beşeri arzularını yemeği, oksijeni asgariye indirerek bedensel acılar üzerinden tanrısal bir boyuta ulaşmaya çabalıyor. Psikoanalitik bir çerçeveden bakarsak, dürtüsel, yıkıcı, bedensel acılarla varlığını kanıtlamaya çalışan idi temsil ediyor. Uykuyu aşılması gereken zayıf bir insanlık hali olarak görüyor. Diğer taraftaysa Kayra var. O uykusuzlukla savaşmak bir yana uykuya sığınıyor. Uykuyu dış dünyadan uzaklaşma, bir tür rahim içi varoluş özlemi olarak görüyor. Sürekli yalan söylüyor, mitomani denilen bir hastalığın pençesinde. Bir sahnede karşısındaki insanı öylesine detaylı tıp terimleriyle ikna ediyor ki hastalık geçirmiş siyahi bir adam olduğuna inandırıyor. Uydurduğu yalanlar ona bir çıkar sağlamıyor, sadece gerçekliği bükme arzusu taşıyor. Kayra çökmüş, kendi zihinsel ölümünü arzulayan karanlık bir süper ego gibi davranıyor. Sürekli siyah giyinmesi o karamsarlığı bir zırh gibi kuşanmasından kaynaklanıyor. Kings Road'da gördüğü "Please kill me" yazılı tişörtü anımsaması, Varoluşa karşı nefsi müdafaa olarak intiharı görmesinin en somut izlerinden biri bu. zıt kutuplarda gibiler. Ama kelimelere ihtiyaç duymadan anlaşabilen, aynı hiçliğe inanan tek bir organizma gibi hareket ediyorlar. Bu yüzden ikisi de 6 milyar insanın arasında kendilerine mutlak bir yalnızlık katedrali inşa etmeyi başarıyorlar. Biri uykuyu reddederek acı üzerinden tanrılığa oynarken, diğeri uykuya dalarak yalanlar üzerinden zihinsel ölümünü kurgular. İnsan hayatın anlamsızlığını iliklerine kadar hissederken neden sürekli kendi karanlığını daha da derinleştirmek için kürek sallar? Bu bir dağa tırmanmak değil. Dibi görünmeyen, sonunun mutlak bir boşluk olduğunu bildiğin karanlık bir mezarı kendi ellerinle kazmak. Her eylem, her cinayet o mezarı biraz daha derinleştiriyor. Bu yıkım döngüsü devam ederken coğrafyalar da onlarla birlikte değişmeye başlıyor. Ruhlarındaki o amansız çürüme bedensel bir çürümeyi de beraberinde getiriyor. Abidjan şehrindeki o son uyuşturucu teslimatı planlandığı gibi gitmeyip büyük kanlı bir trajediye dönüşüyor.
O trajedinin ardından elleri kanlı bir şekilde Burkina Faso topraklarına kaçıyorlar. Oradan da okyanusu aşıp Meksika'nın Veracruz şehrine uzanan bir savrulma yaşıyorlar. O savrulma esnasında çok çarpıcı bir an var. Yolda arabalarının benzini bitiyor, yayan devam ederlerken bir yeraltı mağarası keşfediyorlar. O karanlık, rutubetli ve sessiz mağaranın içinde İkisi de kendilerini yeni doğmuş bir bebek gibi hafiflemiş hissediyor. Etraflarındaki bütün suç yığınından sıyrıldıkları tinsel bir aydınlanma saniyesi bu. doğanın o ilkel, dokunulmamış karanlığı kendi içlerindeki o derin karanlıkla rezonansa giriyor. Bu onlara sahte bir yeniden doğuş hissi veriyor. Ama yıkım arzusu peşlerini bırakmıyor. O mağaradan çıktıklarında kendi doğalarına geri dönüyorlar. Meksika'da yaşanan asıl kırılma anı tüm hikayeyi tamamen başka bir boyuta taşıyor. Kinyas, bir gece barda HIV pozitif bir kadınla tanışıyor. Normal bir insanın mutlak bir dehşete düşeceği, kaçarak uzaklaşacağı bu durum, Kinyas için tam tersi bir anlama bürünüyor. O kadını canını almaya gelmiş bir Azrail olarak selamlıyor. Kendi deyimiyle, negatif geçen tüm hayatını bitirecek o muazzam pozitif lütuf. Kurtuluşu gibi kucaklıyor. Bu tepkinin ardındaki mekanizmayı anlamak için Caira'nın Zippo çakmağının üzerinde yazan o Latince deyişe bakmalıyız. Tadium vitae, yaşam bıkkınlığı. Onlar için hayat, yaşanması gereken bir armağan değil, kronik bir yorgunluk. Kitabın ruhunu yansıtan ana motto da bunu destekler. Omnes vulnerant, ultima necat. Hepsi yaralar, sonuncusu öldürür. Zamanın insan üzerindeki o yıkıcı etkisini anlatan tarihi bir güneş saati yazısı bu. Camus'un bahsettiği o absürt dünyayla Freud'un tanımladığı Thanatos yani ölüm dürtüsü burada somutlaşır. Virüs, Kinyas için sıradan bir hastalık değil, bedenine sızmış, o yaşamsal döngüyü içeriden çökertecek programlanmış bir müttefiktir. Hastalığı bir ceza olarak değil, zihinsel ölümüne ulaştıracak kutsal bir hediye olarak görüyor. Tehlike çemberi Meksika'da daraldıkça, içindeki bu ölümcül hediye ile birlikte Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyorlar. Ölümü bir lütuf olarak görüyorlar ama Türkiye'ye dönüp geçmişin o ağır hayaletleriyle yüzleştiklerinde Kinyas'ın içindeki ölüm arzusu beklenmedik bir şekilde şekil değiştiriyor. Ankara'da, o kasvetli otel odasında Kinyas, hayatlarının tek gayesi olan zihinsel ölümün aslında hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği gerçeğiyle çarpışıyor. Zihni öldürmenin tek yolunun bedeni öldürmek olduğunu, aksi takdirde düşüncelerin bir virüs gibi çoğalmaya devam edeceğini kabulleniyor. Bu derin kabullenişle tek yoldaşı Kayra'yı orada öylece terk ediyor. Arkasından sadece "gidiyorum" yazılı kısacık bir not bırakarak. Bu sıradan bir ayrılık değil, aynı hastalıklı zihni paylaşan iki bedenin şiddetli, kanlı bir şekilde birbirinden kopuşu. Kayra, yalnızlığın ve zihnine doluşan o durmak bilmeyen seslerin ağırlığı altında ezilmeye başlar. Terk edilmenin getirdiği boşluk, onun derme çatma olan zeminini tamamen paramparça eder. Kayra'nın yolu bu kopuştan sonra saf bir deliliğe sapar. Laleli'de bir otel odasına kapanır, geceleri sokaklarda saatlerce dolaşır, gündüzleri sadece yatağa saklanır. İzlenme sanrıları korkunç bir boyuta ulaşır. Sokakta ateş isteyen herkesi kendisini izleyen bir gardiyana benzetir. Şehir onun gözünde duvarları daralan bir labirente dönüşür. Paranoyası o kadar büyür ki insanlardan kaçıp yeniden Afrika'ya, Gambiya'nın başkenti Banjul şehrine sığınır. Banjul, onun nihai planını devreye soktuğu yerdir. Zihinsel ölümünü gerçekleştirmek için kendisine bakacak Anita'yı bulur. Kendini o evin en üst katındaki demir kapılı bir odaya kilitletir. Artık dış dünyayla, kendi geçmişiyle hiçbir bağı kalmamıştır. Son kelimelerini o demir kapının ardındaki yatağında yazar, hiçbir şey yok. Bu, varoluşu tamamen reddeden, aklın kendi kendini imha etmesini seçen mutlak bir teslimiyettir. Düşüncenin o dayanılmaz ağırlığını taşıyamamış, hiçliğin kollarına kendini bırakmıştır. Kinyas'ın çizdiği haritaysa bambaşka bir uçuruma çıkar. O otel odasından intihar etmek, her şeyi bitirmek için çıkar ama o karanlık dürtüden vazgeçip evine, ailesine döner. Ailesi yıllar sonra ortaya çıkan bu adamı büyük bir sevinçle karşılar, Kinyas o karanlık kimliğini gömer ve gerçek ismini kabullenir. Gizlice HIV tedavisine başlar, bedensel ölümünü ertelemeye çalışır,
Kravat takar, her sabah kalkıp babasının eski arkadaşının şirketinde sıradan bir işe gider. Hatta patronunun oğlu Salih'i o karanlık uyuşturucu batağından kurtararak tuhaf bir vicdani arınma yaşar. Doğum gününün o renkli pastalarla kutlanmasına bile izin verir. Her şey var diyerek Afrika'da nefret ettiği 6 milyar sıradan insandan birine dönüşür. Seçtiği bu yeni yolun devasa bir çıkmaz sokak olduğunu anlar ve Kayra'ya geri dönmesi için yalvaran mektuplar yazar. Biri Banjul şehrindeki demir bir kapının ardında mutlak hiçliği seçerken, diğeri toplumsal yanılsamaların, ailenin, günlük rutinin konforlu kollarına saklanmayı seçiyor. Bu derin zıtlık, Nietzsche ve Sartre felsefelerindeki o derin bulantı ve anlamsızlık hissi karşısında insanın aldığı pozisyonları özetler. Kinyas, insan kalabalığına sığınarak hayatta kalma kurnazlığını gösterir. Varlığın anlamsızlığına karşı sıradanlığın kalın maskesini takar. Kayra ise o anlamsızlığın içine dosdoğru yürür ve karanlık tarafından yutulmayı tercih eder. Zihni bu kadar karanlığı tatmış bir adamın birdenbire ofise gidip fotokopi çekmesi gerçekten bir iyileşme midir? Ruhunun derinliklerinde cinayetlerin yankıları dururken, doğum günü pastasına üflemesi delilliğin uysal, sıradan ve aslında en korkunç saklanma biçimi değil midir? Belki de Kinyas zihnindeki o devasal boşluğu dolduramayacağını anladığı için kendi beynine ait o yalnızlık katedralinden çıkıp sahte gürültülü bir kalabalık katedrali inşa etmiştir. Ortada kesin bir iyileşmeden söz edemeyiz. Kinyas, yaşam denkleminde sadece acıyı azaltıp toplumsal uyumun getirdiği sahte zevki çoğaltmaya karar verir. Ancak geçmişi, o karanlık anıları, bedenindeki kurşun izleri hala oradadır. Kayra kendi zihnini yok ederek saf hiçliğe ulaşır. Kinyas'sa sisteme entegre olarak beynini gereksiz toplantılar ve yığınla sıradan bilgiyle doldurarak eski benliğini uyuşturur. Bütün bu derin zihinsel labirenti, bu karanlık psikolojik dehlizleri kuran yazar Hakan Günday, bu eseri kağıda döktüğünde henüz sadece 23 yaşındaydı. Siyasal bilgiler eğitimini yarıda bırakmış, amfilerde oturmak yerine bir kahve köşesinde bu satırları yaratmış. O dönemin edebiyat dünyasında geleneksel yayıncıların reddetmelerinin ardından OM Yayın Evi tarafından basılması, bu sert, tavizsiz metnin okurla buluşmasını sağlamış. Metin içerdiği şiddet, cinsellik ve yoğun anarşizm nedeniyle yayın dünyasında hemen yeraltı edebiyatı rafına konuldu. Toplumun görmek istemediği, yüzleşmekten bucak bucak kaçtığı her şey bu metinde bütün çirkinliğiyle sergileniyor. Bu yüzden o etiketi yapıştırmak en kolayıydı. Ama Hakan Günday bu kolay etiketlemeyi kategorik olarak reddeder. Ona göre gerçek yeraltı edebiyatı karanlık sahneler, suçlar anlatan metinler değildir. İçinde tek bir neden sorusu barındırmayan, her şeyi olduğu gibi kabul edip karanlıkta bırakan o konforlu metinlerdir asıl yeraltı edebiyatı. Kinyas ve Kayra'nın içindeki o devasa isyan, sadece bireysel bir yıkım hali değil, aynı zamanda toplumsal düzene, insanları tek tipleştiren sistemlere yöneltilmiş çok sert bir eleştiri. Avrupa insanının ismini bilmediği bir mikrobu kapmamak için yerde yatan acı içindeki birine 1 metre bile yaklaşamamasıyla İsimsiz korkuları olmayan bir bedevinin o hastayı hiç düşünmeden sırtlayıp taşımasını karşılaştıran o muazzam gözlem, kitabın felsefi damarlarından sadece bir tanesi. eğitim sisteminin yüzlerce kişiyi bir odaya kapatıp tek bir sesi dinletmesini sorgulayan Kinyas'ın o huzursuz zihni, yazarın kendi sorgulamalarının ete kemiğe bürünmüş halidir. Yazar kendi yarattığı karakterlerinin işlediği korkunç eylemleri asla övmez, yüceltmez. Onlara ahlaki bir üstünlük atfetmez ama onları ahlaki bir yargıdan da geçirmez. Kendi yansımalarına bakar. Kendi içinde derinlerde gizli kalmış o anarşist tarafı ya da tam tersine sisteme boyun eğen tarafı bu karanlık hikayenin içinde seyreder. Metin okuru doğrudan yargılamak yerine okurun kendi kendine acımasızca yargılamasını sağlar. Şimdi bütün bu savrulmaların ardından hikayenin en başına Abidjan şehrindeki o sıcak 17 numaralı loş otele geri dönelim. Alına dayanan o soğuk namlunun ucundan kağıda dökülen kelimeler aslında bizden çok uzaktaki iki suçlunun değil, hepimizin içindeki o karanlık odaya hapsolmuş iki farklı sesin yankısıdır.
Biri her şeye isyan eden, öfke kusan taraf, diğeri ise sessizce kabullenen taraf. Biri karanlığın için, diğeri ise uykudan uyanamayan. Acaba sen sabahları uyanıp o rutin işe giderken Kinyas'ın kurduğu o sahte, kalabalık katedralin içine mi sığınıyorsun? Yoksa geceleri yatağa uzanıp uykuya dalarken Kayra'nın bütün yalanlardan uzak, o sessiz mutlak hiçliğini mi özlüyorsun? Belki de varoluşun asıl büyük trajedisi birbirine zıt bu iki adamı birden her gün aynı bedende, aynı zihinde yaşatmak zorunda olmandır. Bir okur, bir kare. Yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.